Ons altında şu an çok kritik bir noktadayız. Son zirvemize geldiğimizi görüyoruz. Bu direnç yukarı yönlü kırılırsa dolar bazlı olarak %11.64'lük bir yükseliş alanı açılıyor. Daha önce ons altında birlikte alım yapmıştık ve %16 karla çıkmıştık. Şimdi benzer bir teknik yapı tekrar oluşuyor. Birazdan kırılması gereken net seviyeyi göstereceğim ve arkasından hangi seviyelere kadar yükseliş gelebileceğini sizlerle paylaşacağım. Bunun yanında bu hafta listemize 4 tane long yönlü yani yükseliş yönlü hisse ekleyeceğiz. Bir tane de short yönlü hisse ekleyeceğiz. Yani düşüş yönlü hisse ekleyeceğiz arkadaşlar. Hepsinin net giriş ve stop seviyelerini tek tek anlatacağım. Ama şimdi önce ons altında başlıyoruz. Ons altında kritik dirence gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 4350 seviyesi. 4350 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yani üzerinde 2 gün yükselişte kapanış yaptıktan sonra pozisyona gireceğiz. Ve ilk hedefimiz 4853 seviyesi arkadaşlar. Şu an bulunduğu seviyeden baktığımızda %11.7'lik bir potansiyel var arkadaşlar ilk etapta. Peki pozisyona girdikten sonra nerede stop olacağız? Diyelim ki belirtmiş olduğum 4350 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı ve pozisyona girdik. Stop seviyemiz 4350 dolar seviyesi olacak. Bu seviye aşağı yönlü kırıldığında stop olacağız. Böyle bir durumda ilk etapta günlük kapanma hareketli ortalaması 4271 seviyesinde düşüş görülebilir. Bu da kırılırsa Ichimoku bulutuna doğru düşüşler devam edebilir. Evet, mevcutta geçtiğimiz haftalarda listemize eklediğimiz hisseler var. Bunların durumuna bakalım. Arkasından yeni ekleyeceğimiz 4 long yönlü ve bir tane short yönlü hisseyi açıklayacağım. Daha sonrasında endeksimizin ve Bitcoin'in analizini yapıp videoyu tamamlıyor olacağız. Buraya kadar izleyip videomu faydalı bulduysan beğeni ve yorum yapmanı özellikle rica ediyorum. Ancak bu şekilde YouTube algoritması daha fazla kişiye videoyu öneriyor. Şimdi Enka ile devam ediyoruz. Enka hissesinde alımımızı 30 Ekim tarihinde yapmıştık. Stop seviyesi olarak geçtiğimiz hafta 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının belirleyebileceğini söylemiştim. O da 79.30 seviyesindeydi. Bu seviyenin aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. %1.29'luk karlılıkla Enka hissesini listemizden çıkartacağız. Burada stop oluyoruz. Daha fazla riske girebilirim diyenler günlük Kaufman hareketli ortalaması 78.30 seviyesinde. Buradan destek alıp yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Bu gerçekleşirse tekrar long yönlü pozisyon da deneyebiliriz. Ama bu seviye aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 75.5 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Enka'yı listeden çıkardık. Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da uzun süredir yatay bir seyir var. Tutmaya devam ediyoruz. Şu anda %0.70 zarar durumundayız. Alt tarafta destek seviyemiz 55.45, üst tarafta direnç seviyemiz 58.25. 58.25 seviyesini yukarı yönlü kırarsa önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 62.85 seviyesi olacak. Alt taraftaki destek seviyemiz olan 55.50 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 53.25 seviyesine doğru düşüşler yaşanabilir. Tutmaya devam ediyoruz. Aselsan'a geçiyorum. Aselsan'da geçtiğimiz haftaki videomda Ichimoku bulutunun kırmaya çalıştığını söylemiştim. Pazartesi günü de yükselişli kapanış gelirse buradan long yönlü bir deneme yapılabileceğini söyledim arkadaşlar ve bunu sizlere Hisse Longçu Shorts kanalında kısa bir video ile paylaştım. Hemen şöyle göstereyim. Evet, son videomu Hisse Longçu Shorts kanalımda 15 Aralık tarihinde paylaşmışım Aselsan'la ilgili. Sizler de bu tip kısa short video paylaşımlarımı kaçırmamak için bu kanalıma da abone olabilirsiniz. Evet, baktığımızda Ichimoku bulutu pazartesi günü yukarı yönlü kırıldı. Buradan long yönlü bir deneme yapılabilir dedik. Arkasından 2 gün düşüş geldi. Stop seviyesini 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması olarak belirlemiştik. Yani 207 seviyesi, bu seviyenin altında bir gün kapanış yaptı. Arkasından tekrar yükseliş geldi. İkinci günde düşüş devam etseydi stop olacaktık. Fakat tekrar yükseliş geldiğini görüyoruz. Şu anda %0.52'lik bir zarar durumundayız. Henüz pozisyona girmemiş olan arkadaşlar buradan long yönlü deneme yapılabileceğini söylüyorum. Ve ilk etapta hedefimiz 220.5 seviyesi. 220.5 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 264 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Stop seviyemiz aynı. 207 seviyesi, 207 seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa stop olacağız.
Daha fazla riske girebilirim diyenler günlük kapan hareketli ortalaması 199.4 seviyesinde. Bu seviyeyi aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendi bozulmaz. O yüzden bu seviyeyi de stop seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Eğer ki günlük kapan hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılacak olursa bu sefer de 193.1 seviyesi veya 188.2 seviyelerine düşüşler yaşanabilir. Alarko Holding'e bakalım. Alarko Holding hissesinde de alımımızı 18 Kasım tarihinde yapmıştık. Şu anda %8.91'lik karlılık içerisindeyiz. Güzel. Herhangi bir problem yok. Güncel stop seviyemiz 99.60 seviyesindeki Fibonacci desteğimiz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olunabilir. Daha fazla riske girebilirim diyenler günlük kapan hareketli ortalamasını takip edebilirler. O da 97.03 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 95.45 seviyesinde düşüş yaşanabilir. Şu anda ilk hedefimiz 102.2 seviyesi, 102.2 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 107.7 seviyesine doğru yükseliş bekliyoruz. Akbank'a bakalım. Akbank'ta da alımımızı Ichimoku bulutu yukarı yönlü kırıldığında yani 25 Kasım tarihinde yaptık ve şu anda %13.25'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel ve baktığımızda 70.20 direncinde yukarı yönlü kırmışız. Burada ilave alımlar da yapılabilir. İlk hedefimiz şu anda 76.25 seviyesi. 76.25 seviyesine doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Güncel stop seviyemiz ise 70.20 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Böyle bir durumda 65.40 seviyelerine düşüşler yaşanabilir. İş Bankası'na bakalım. İş Bankası'nda da alımımızı 28 Kasım tarihinde yaptık. Şu anda %3.32'lik karlılık durumundayız. 14.19 seviyesini yukarı yönlü kıramadığını görüyoruz. Bu bölgeyi yukarı yönlü kırmayı başarırsa 15.22 seviyesine doğru yükseliş bekleriz. Güncel stop seviyemiz günlük kapan hareketli ortalaması 13.64 seviyesinde. Bu seviyenin altında 13.40 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Günlük kapan hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Anadolu Efes'e bakalım. Burada da 12 Aralık tarihinde alımımızı yapmıştık. Şu anda %1.23'lük karlılık içerisindeyiz. 4 saatlik kapan hareketli ortalamasında tutunmaya çalıştığını görüyoruz. 16.46 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Böyle bir durumda günlük kapan hareketli ortalaması 16.99 seviyesinde buraya doğru geri çekilme yaşanabilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendi sona ermez. Eğer ki günlük kapan hareketli ortalaması yani 15.97 aşağı yönlü kırılırsa 15.62 seviyesine doğru geri çekilme bekleyebiliriz. Şu anda 17.32 seviyesi ilk hedefimiz. Buraya doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz. 17.32 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 18.15 seviyesi bir sonraki hedefimiz olacak. Doğan Holding'e bakalım. Doğan Holding'de de henüz yeni pozisyona girmiyoruz. Daha doğrusu daha önce de pozisyona girmedik. Şurada yatay bir seyir var. Üst tarafta 18.08 seviyesi. Alt tarafta da 17.6 seviyesi. Bekliyoruz arkadaşlar. Eğer ki 18.05 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa long yönlü pozisyona gireceğiz. Ve böyle bir durumda ilk etapta 19.64 seviyesine yükseliş bekleyeceğiz. Takip amaçlı listemizde tutmaya devam edeceğim. Pozisyona girdikten sonraki stop seviyemiz ise 18.05 seviyesi olacak. Bekliyoruz arkadaşlar. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de 173.7 seviyesi yukarı yönlü kırıldı ve buradan long yönlü bir deneme yaptık. Arkasından düşüş geldi. Tekrardan aynı seviyeye bir gevşeme görüyoruz. %2.7'lik zarar durumundayız. Stop seviyemiz 173.6 seviyesi. Bu seviyenin altında kapanış yaptı. Pazartesi gününde düşüşle bir kapanış görürsek stop olacağız arkadaşlar. Buradan destek alıp yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Eğer ki destek alıp yönünü yukarı çevirirse ilave alımlar da yapılabilir. Ve böyle bir durumda ilk etapta 186.1 seviyesine doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Enerjisa. Enerjisa hissesinde de 85.70 seviyesinin yukarı yönlü kırıldıktan sonra long yönlü bir deneme yapılabilir dedik. Bu kırılımı yani Perşembe günü yaptı aslında arkadaşlar. Perşembe günü yaptı. Ben bunu gözden kaçırdım. Short video olarak paylaşmadım. Ama Cuma günü de zaten daha da altında bir kapanış yaptığını görüyoruz. Şu anda 2 saatlik kapan hareketli ortalamasında tutunmaya çalışıyor. 89.20 seviyesi. Pazartesi günü böyle gap'li bir düşüşle açılış yapmadığı sürece buradan long yönlü deneme yapılabileceğini düşünüyorum. Enerjisa hissesinde ilk hedefimiz ise 96.05 seviyesi. 96.05 seviyesi aşıldıktan sonra yeni hedef fiyat çalışmaları yapacağız. Stop seviyemiz ise 4 saatlik kapan hareketli ortalaması belirlenebilir. O da 88.45 seviyesinde veyahut da daha fazla riske girebilirim diyenler günlük kapan hareketli ortalamasının stop seviyesi belirleyebilirsiniz. O da 86.67 seviyesinde. 85.45 seviyesinde ayrıca bir destek seviyesi var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa
%79 seviyesine doğru düşüşler yaşanabilir. Şok marketlere bakalım. Bu hisseyi geçtiğimiz hafta videomda söylemiştim ve pazartesi günü açılışta direkt long yönlü deneme yapılabilir dedik. İlk gün yükseliş geldi, arkasından 2 gün düşüş ve Perşembe Cuma günleriyle tekrar toparlanıp %1.83'lük karlılık durumundayız şu anda. İlk hedefimiz 53.90 seviyesi, tutmaya devam ediyoruz. Stop seviyemiz ise 49.66 seviyesindeki destek seviyemiz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 45.66 seviyesinde düşüş görebiliriz. Evet, Doğuş Otomotiv'e bakalım. Doğuş Otomotiv'de de regresyon kanalı içerisinde hareketin devam ettiğini söylemiştim. Geçtiğimiz haftaki videomda pazartesi günü açılışıyla birlikte long yönlü pozisyon açılabilir dedik ve stop seviyesi olarak da 186.1 seviyesini belirledik. Belirlemiş olduğum seviyeye kadar bir gevşeme gelip tekrar buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirdi. Şu anda %1.11'lik zarar durumundayız. Buradan ilave bir alım denemede yapılabilir. İlk hedefimiz 197.7 seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra 207 seviyesine doğru yükseliş bekleyebiliriz. Güncel stop seviyemiz yine 186.1 seviyesi. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nı short yönlü değerlendirebilmek için listeme almıştım. Pozisyona giriş kuralımız 270 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıydı. Böyle bir kırılım gerçekleşmedi. Buradan destek alıp yönünü yukarı çevirdi. Dolayısıyla hiç pozisyona girmedik. Türk Hava Yolları'nı da listemizden çıkartıyorum. Evet, şimdi sıra geldi listemizde yeni ekleyeceğimiz hisseleri öğrenmeye. Sahol var. Sahol listesinde direnç seviyesine geldiğimizi görüyoruz. 87.10 seviyesi, buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdi. Ichimoku bulutunda da tutunmaya çalışıyor. O da 85.50 seviyesi. Şu an bekliyoruz. Herhangi bir pozisyona girmiyoruz. Bakın burada düşen trendi de yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Ama şu anda bekliyoruz, pozisyona girmiyoruz. 86.90 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra long yönlü pozisyon denenebileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 90 seviyesine, bu seviyede geçildikten sonra 94.20 seviyesine hareket bekleyebiliriz. Pozisyona girdikten sonra stop seviyemiz 86.90 seviyesi olacak. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Bir diğer hissemiz Türk Altın İşletmeleri. Bunu da long yönlü değerlendirmek için listeme aldım. Fakat hemen pozisyona girmiyoruz. Kırılması gereken bir seviye var. 43 seviyesi arkadaşlar. Burası direnç seviyesi. 43 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa long yönlü bu deneme yapacağız. Ve ilk etapta 47.80 seviyesinde böyle bir durumda yükseliş bekleriz. 47.80 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonraki hedefimiz 55.95 seviyesi olacak. Negatif bir senaryoda ilk etapta destek seviyemiz 38.88 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa tekrardan 34.76 seviyesinde düşüşler yaşanabilir. Dediğim gibi hemen pozisyona girmiyoruz. 43 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasını bekliyoruz. Pozisyona girdikten sonra da 43 seviyesi stop seviyemiz olacak. Bir diğer hissemiz Kardemir hissesi. Bunu da long yönlü değerlendirmek için listeme aldım. Bakın Kardemir hissesi şöyle düşen bir kanal içerisinde hareket vardı. Bu kanalı geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırdı. Aynı zamanda Ichimoku bulutunda yukarı yönlü kırdı. Fakat 28.78 seviyesinde bir dirençle karşılaşıp tekrardan destek seviyesi olan 27.5 seviyesine kadar bir gevşeme gördü. Buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse 2 saatlik Kaufman hareketli ortalaması 27.94 seviyesinde, bu seviyenin üzerine atarsa long yönlü deneme yapılabileceğini düşünüyorum. Fakat pozisyonlara girerken kademeli girmekte fayda var. 27.94 seviyesinin üzerinde bir kapanışla ilk kademe alım yapılabilir. Arkasından 28.82 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ikinci bir kademe ve böyle bir durumda 30.70 seviyesine doğru yükseliş bekleriz. 30.70 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra da 3. kademe alım yapılabilir ve önümüzdeki dönemdeki hedefimiz 33.08 seviyesi. Pozisyona girdikten sonraki stop seviyemiz 27.46 seviyesi olacak. Bu seviye aşağı yönlü kırıldıktan sonra stop olacağız. Böyle bir durumda 26.14 seviyesinde düşüşler görülebilir. Evet, Astor'u da yine listemize ekledim arkadaşlar. Astor Ichimoku bulutunu yukarı yönlü kırdı. Fakat kırdığı gün 112.1 seviyesinde bir dirençle karşılaştı. Dolayısıyla herhangi bir pozisyona girmedik. Kısa vadeli olarak bahsediyorum. Yoksa orta vadeli de zaten Astor'da elimizde tutuyoruz. Alımlarımızı 91.80 seviyelerinden yapmıştık. Şu anda %22.52'lik karlılığımız var Astor hissesinde. Uzun vadeli stratejimizde, orta vadeli stratejimizde tutmaya devam ediyoruz. Bu arada orta vadeli stratejiyi henüz izlememiş olan arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi kısa vadeli yeni pozisyona girmek için 112.1 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görmemiz lazım. Bu kırılım gerçekleştikten sonra kısa vadede long yönlü pozisyon açıyoruz ve ilk etapta 120.3 seviyesine doğru yükseliş bekliyoruz. Pozisyona girdikten sonra stop seviyemiz 112.1 seviyesi olacak.
Bu seviye aşağı yönlü kırıldığında da stop olacağız. Evet, şimdi de short yönlü yani düşüş yönlü pozisyonumuza bakalım. O da Tüpraş arkadaşlar. Tüpraş'ta Ichimoku bulutunun neredeyse dip seviyelerine kadar geldiğimizi görüyoruz. Ichimoku bulutunun dip seviyesi 182.8 seviyesi arkadaşlar. Hatta orayı da işaretleyelim. 182.8 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa short yönlü bir deneme yapılabilir. Böyle bir durumda 171 seviyesine doğru düşüş bekleriz. Pozisyona girdikten sonra stop seviyemiz 182.8 seviyesi olacak. Bu seviye yukarı yönlü kırıldığında stop olacağız. Dediğim gibi şu anda pozisyona girmiyoruz. 182.8 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa short yönlü bir deneme yapabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi endeksimizin güncel analizini yapalım. Bitcoin'de analizini yapıp videoyu tamamlayalım. Endeksimizde düşen kanal yukarı yönlü kırılmıştı. Şurada bir direncimiz vardı 11.250 seviyesinde. Bunun da üzerinde tutunuyor. Herhangi bir problem yok. İlk etapta 11.600 seviyesine doğru yükseliş beklerim. 11.600 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemdeki hedef seviyemiz 12.200 seviyesi olacak. Bakalım, birlikte takip edeceğiz. Günlük Altman hareketli ortalamamız 11.092 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendi bozulmaz. Eğer ki bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 10.800 seviyesinde Ichimoku bulutumuz var. Buradan bir destek bulma ihtimali var. Buradan bir destek bulamazsa 10.472 seviyelerine doğru düşüşler yaşanabilir. Evet, Bitcoin'e de bakalım. Bitcoin'de de destek seviyemiz 85.183 seviyesi. Bu seviye 3 defa denendi, aşağı yönlü kırılmadı. Bunun üzerinde tutunmayı başardı. Fakat düşüş bitti diyebilmemiz için 91.197 seviyesindeki günlük Kaufman hareketli ortalamasında yukarı yönlü kırılması lazım. Ve hatta bakın, denemeleri yapıp Fibonacci seviyesi olan 95.316 seviyesine kadar yükselişler gelip buradan tekrar düşüşün geldiğini görüyoruz. O yüzden tekrar yükseliş trendine döndü diyebilmemiz için 95.122 seviyesinin yukarı yönlü kırılması lazım. Bu kırılım gerçekleşirse ilk etapta 100.578 seviyesine, bu da kırıldıktan sonra 108.567 seviyesine doğru yükselişler bekleriz. Negatif bir senaryoda 84.989 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 76.800 seviyelerine doğru düşüşün devamını bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzu burada tamamlıyoruz. Sizlerden istek olarak yazılan hisseleri ayrı bir video ile paylaşacağım ve sadece 4 hisseyi paylaşacağım arkadaşlar. En çok yazılan hisselerden oluşacak bu 4 hisse. O yüzden bu videonun altına bakmamı istediğiniz hisseleri istediğiniz kadar ayrı bir yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum ki burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Alacağınız riskler tamamen kendinize aittir ve kendi araştırmalarınızı da mutlaka yapmanızı öneriyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.